Piyano Jewelry sunar. Yani fiziksel olarak çok zordu. Mumya gibi gezdim. Bazen hayatı akışına bırakmak lazım. Kötü gibi duran bir şey aslında sonradan çok iyi bir yere getirebilir sizi. Kabul etmek zorunda kaldılar. Çünkü benim oyuncu olmamı istemediler aslında. Anladığım kadarıyla bir savaş da verdin. Ailene karşı bir savaş verdin. Of. Kiramı ödeyebilmek için kredi çektiğimi biliyorum. Haklı olduğunu düşünen büyük bir kesim de var. Bunlar destek oluyorlar mı bu süreçte sana? Şöyle ki linç yedim çok ama işte DM'de de mesela baktığımda senin arkandayız, sen doğru söylüyorsun, sen haklısın diyen bir o kadar insan var. Geçen yılın televizyonda en çok izlenen programı olan Survivor'a katılıyorsun. Evet. Yani beni çıtır çıtır yiyebilirler mesela. Gereksiz bir samimiyet var bende. Soruyu unuttum. Öykü, seninle bu sohbeti, bu buluşmayı ayarlamadan önce gayet hayatın durağan akıyordu ve biz sözleştiğimizde her şey normaldi. Evet. Derken olaylar gelişti. Ortalık karıştı, evet. Ve sen bu süreçte bazı istemeyeceğin şeyler yaşadın. Biraz bunlar hakkında bahsetmek ister misin? Şöyle ki iki olay yaşadım üst üste. İlkinde biraz olmamam gereken bir yerdeydim. İşte bir Covid parti denilen. Ve çıkışında çok böyle bir kötü bir dışarıdan işte magazinin Öykü Hanım biz burada bekliyoruz sizi çıkana kadar bir şey hani ve bütün işte bulunduğum ortamdaki herkes gitti işte beni orada tutuyorlar çıkacağım çıkma diyorlar dışarıdan bağırıyorlar büyük bir baskı altında oradan çıkmam da problem değil sonuçta suç ve ceza yani orada bir suç işlemiş bulunuyorum bir toplu alanda olduğum için. Çıkarken bu mahcubiyetten ötürü panikleyip saçma sapan montumun altına saklanmış olmam. Ve bu panikle oradan bir linç yedim. Sonra bunu toparlamak için gittim. Sinirim bozuldu gerçekten. Gerçekten sinirim bozuldu. Toparlamak için gittiğim programda daha büyük gaf yapmış olmam. Yani şöyle söyleyeyim. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Telefonum, Instagram yorumlarım benim hep açıktır. Herhangi kötü bir şey olduğunda çünkü müdahale edebileyim diye insanların yorumlarına. Bir saniye durmadı, 20 saat boyunca. Nasıl hakaret? Yani bir yerden sonra yabancılaştım durum. Hani çok üzgün ve şok içinde başladığım bir gün yabancılaştım ve sessize aldım, görmek istemedim. İlkinde yine biraz o da bir linçti. Bilmiyorum hani çok bir fikrim yok açıkçası ama ikincisindeki durum şöyle bir şey oldu benim için. Ben kimseyi ezerek kendini yücelten bir insan olmadım hiç bir zaman. Ama sanki orada ben işte birilerini ezip kendimi daha bir şey gösteriyormuşum gibi bir açıklama olmuş. Genel bir konuşmanın içerisinde o konuşma aslında amacına ulaşıyor. Benim orada ezdiğim insan kendim. Ama işte magazin programlarında yapılan konuşmanın işte 28. dakikası ve 51. saniyesi diye yönlendirmeyle oraya direkt gittiğinde ben kendimden çok başka biri gibi bir açıklama yapmış oluyorum. Keşke fikrim böyle olsa, evet kardeşim ben böyle düşünüyorum diye kendimi savunabilsem. Ama fikrim de o değil. Ve bunu kurtarmaya çalışırken olayın daha da büyüyeceğini gördüğüm için üstüne de gitmedim. Dolayısıyla çok garip bir 2 hafta oldu benim için. Ana habere falan çıktım yani. Hani ana habere çıkmak yani kötü bir şey benim adımdan. Trend topik oldum. Kaç bin tane yorum olduğunu bilmiyorum. O kadar hakaret yemişim yani öyle düşün. Ama yapılacak bir şey yok yani gündem çok hızlı değişiyor, gelişiyor. Ben bunu kurtarabileceğimi düşünmüyorum artık. Kendim bas bas bağırsam da hani ben öyle demek istemedim diye yeterli olmayacağı için öyle bırakmaya karar verdim. Benim bir haberi okurken en son yapacağım şey başlığı okuyarak o haber hakkında bir kanıya varmak. İçine girip okumak gerekiyor. Hele ki en nihayetinde
sen giyim tarzı olarak eleştirildiğin iddia edilen tarzda da giyinen bir insanken oraya bakıp bunu söylemeyeceğini doğrudan ya da bunu ifade etmek istemediğini doğrudan anlayabilmiştim. Ama daha sonra dediğin gibi inanılmaz etkileşim aldı. Ben burada şunu da hissediyorum. Bazen özellikle sosyal medyada bu linç girişimlerindeki amaç hakkı ortaya teslim etmek değil, etkileşim almak. Sen bu konuda dikkat çekerken bundan faydalandılar. Aslında sen bir kurtlar sofrasına düştün. Aynen. Beni ortaya aldılar bir güzel. Bir linç figürü haline getirdiler. Ve Allah'tan güçlü biriyim. Psikolojik olarak bundan etkilenmedim. Çünkü magazin dediğin şey zaten kötü bir şey üzerine kuruludur. İyi bir haberin magazini olmaz. Şey demiştim ya, gerçekten Afrika'ya yardım etsem bir hafta sonra anca duyuluyor. 3 saat sonra manşet oldum ben. Ve yönlendirmeli. Bir hafta önce Covid partide yakalanan kızı, mini etekli kızları gömebilir mi? Yani ben orada aslında gömmüyorum. Bu da bu arada bir kavgayı anlatıyordum. Yani edilmiş bir kavga vardı. Onu anlatıyordum. Onun hiddetiyle yaptığım bir konuşmanın bir kısmı. Dolayısıyla o enerji oraya yansıdığı için de biraz sert durmuş. Ben mesela diyorum, bunu bu şekilde görmüş olup tıklayıp o röportajı izlemeseydim, sadece bunu görseydim, ne saçmalamış bu ya derdim. Kesinlikle. Ama insanlar böyle çok stresli bir dönemden geçiyoruz. Herkesin üzerine çok büyük baskı var. Dolayısıyla çok linç havasındalar bence. Yani o yüzden orada da ben biraz insanları rahatlattım herhalde, bilmiyorum. Peki. Esas burada oluş amacına gelelim. Seni tanımak, biraz senden bahsetmek. Nasılsın? Bu işleri bir kenara bırakırsak, kariyerini bir kenara bırakırsak kendini nasıl hissediyorsun? Kendimi nasıl hissediyorum? Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Çünkü biraz böyle 33 yaşındayım. 20'li yaşlarda ne olduğunu anlamıyorsun. Bir anda bir geçiyor ya o 10 sene. Şimdi yavaş yavaş kendimin, işte istediklerimin, hayat tercihlerimin farkına varıp böyle tadını çıkartmaya başladığım bir dönemdeyim hayatımda. İyi hissediyorum. İşte işim gücüm de iyiydi. En son işte bir ay önce bitti son dizim. Öyle hayalleri olan bir insanım yani. Türkiye'de kadın olmak zorken kadın oyuncu olmak daha da zordur diye düşünüyorum ve biraz önce çok cesurca yaşından bahsettim. Bir kadın için genellikle bahsetmesi zor konular bunlar. Şunu düşünüyor musun? İstediğin kadar yetenekli ol. Türkiye'de kadın bir oyuncuysan, yaşında ilerlerse artık rol bulamazsın ve güzel de bir kadınsın. Sence güzelliğinle mi hep bu rolleri aldın, yoksa ben yetenekliyim, bu rolleri almaya devam edeceğim diyor musun? Çünkü çok büyük projelerde rol aldın. Diriliş Ertuğrul'da oynadın. Bu devam edecek mi? Bir dükkanınız vardır. Hangi ürünü sattığınızı bilirsiniz. Size aittir. Biz oyuncu olarak bizim enstrümanımız, bedenimiz, bizim çok hakim olmalıyız ve kendimizi bilmeliyiz. Güzelsek de bilmeliyiz, çirkinsek de bilmeliyiz. Bunu içselleştirip de bunun havasına girip ya da üzülmemeliyiz. Ben insanlar bana baktığında ne gördüklerinin farkındayım. Ben bunu nasıl kullanabilirim? Güzel bir kızı oynadığım roller var. Hayır, mesela Diriliş'te ben güzel bir kızı oynamadım. Ben o dönemin işte ne bileyim kötü karakteri, hain ve hiçbir zaman orada herhangi bir görüntümü açtığınızda beni güzel bir kız olarak görmezsiniz. Çünkü ben makyajımda da hiç renk kullanmadım daha itici gözükmek için ya da agresif gözükmek için oynarken burun deliklerimi daha çok açtım. Bu anlatabiliyor muyum hakimiyeti? Ama güzel bir kızı oynarsam da evet güzel bir kız olurum. Bu sadece benim yelpazemden bir şey, bu kadar. Oyunculuk kariyerin bildiğim kadarıyla çok küçük yaşlarda başladı, değil mi? Yani aslında böyle şöyle ki çocuk oyuncu gibi değil ama konservatuarla başladı dolayısıyla. Konservatuarı bitiremedim. Bir kaza yaşadım o dönem. Sonrasında gelir gelmez işte bir kadınla tanıştım. 10 yıl menajerliğimi yaptı. Biraz aslında nasip oldu. Ben çünkü böyle hiçbir zaman çok göz önünde olmayı seven bir karakterim olmadı benim. Oyunculukta da benim tek düşündüğüm şey mesleğimi yapmaktı. Ama ünlü olmak başka bir hesap gerektiriyor, başka bir zeka gerektiriyor. Ben çok iyi yönetemediğim zamanlar oldu, tecrübesizliklerim oldu ki hala daha oluyor bu arada.
Bir kazadan bahsettin, üniversite döneminde yaşadığın. Zannediyorum hayatının kırılma noktalarından biri bu kaza, doğru mu? Evet. Biraz bahsetmek ister misin? Bahsetmek istediğin bir şey mi, unutmak istediğin bir şey mi? Yoksa iyi ki bu kazayı yapmışım, o gün çok kötü hissediyordum ama şu geldiğim noktada hayatımı değiştirdi ve iyi ki değiştirmiş dediğim bir olay mı? Yaşadığın Tabii. bu kötü olayı bize anlatmak ister misin? Yani fiziksel olarak çok zordu benim için. 2 ay merdiven çıkamadım. Mumya gibi gezdim. Benim yaptığım bir kaza değildi bu arada, trafik kazası. Kırılma noktası oldu benim hayatımda. Çünkü işte bir 3 sene daha okuyacaktım. Ya da 4 sene daha okuyacaktım. Hazırlık dönemiydi tam. Ve şey oldum böyle bir anda işte okul kesildi. İşte devamsızlık çok sert bir yerdir devamlılık anlamında Bilkent. Bir anda döndüm yani aslında ne olduğunu bilemedim. Bazen hayatı akışına bırakmak lazım. Kötü gibi duran bir şey aslında sonradan çok iyi bir yere getirebilir sizi. Ben bugün o kazaya baktığımda gerçekten hayırlısı buymuş, nasip buymuş diyorum. Hani ben o kazadan 5 sene sonra bu işi yapıyor olsaydım belki o rolleri oynayamayacaktım ki muhteşem roller oynadım. Şu anki jenerasyonun, genç jenerasyonun bilmediği. Çünkü mesela bana diyorlar ki 15 yıldır bu işi yapıyorum Menna. Yani 5 sene sonra 20. yılımı kutlayacağım yani düşün. Hani sen nerede oynadın diyor mesela bana. Çünkü bizim dönemimizde Instagram yoktu. Ben bu işi yapmaya başladım. 5 sene sonra Instagram'ı icat ettiler. Jenerasyonlara hitap ediyorum şu an. Bu da çok ilginç bir duygu bu arada. Kendime iyi hissettiriyor. Soruyu unuttum. Yok, soruların hepsini cevapladım. Aslında gayet güzel devam ediyoruz. Cevapladım sorumu. Önce şunu söyleyeyim, bahsettiğim bu kırılma anı, trafik kazası, o an olaya baktığın zaman korkunç bir şey ama sonrasında senin için hayra dönüşen bir süreç. Evet. Buna benzer bir şey ben de yaşadım aslında. Ben üniversite tercihlerimde Bilkent'i 2. 3. sıraya yazmıştım. Belki seninle aynı dönemde, aynı üniversitede de bulunabilirdik ama tercih hatası demek istemiyorum. Benim girdiğim zamanda üniversite puanları düşmüştü. Daha düşük puanla daha iyi yerlere girebildiğim bir dönemdi. Ben de sırf ailemin gönlü olsun diye özel okul değil bir de devlet üniversitesi yazdım diyebilmek için yine bana puanı çok uzak olan Kütahya'yı yazmıştım. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi. Ve orası geldi. O dönemki kafamla küçük bir şehre, büyük şehirden küçük bir şehre gitmek korkunç bir fikirdi benim için. En nihayetinde gittim. Ve ilk birkaç yılım çok zor geçti. Oraya tutunmak ve orayla ilişki kurabilmek için yapabileceğim tek şey bir üniversite radyosuna girip Muhteşem. bir şeyler yapabilmekti. Ve oradan başlayan süreç bugün olduğum noktaya beni getirdi. Bilkent'te okusaydım belki şu an bir mekan işletiyordum. Oyunculuk kariyerin başladığında anladığım kadarıyla bir savaş da verdin. Ailene karşı bir savaş verdin. Of. O süreci anlatmak ister misin? Ortalık ayağa kalktı tabii. Yani asla istemediler oyuncu olmamı. Orada abim destek oldu. Dedi ki bunu yapmak istiyor ve biz ancak destek olabiliriz. Gözü kara bir tipim bir de. Yani yapmak istemediğim bir şeyi yapmıyorsam geri kalan hiçbir şey beni tatmin etmez. Yapmak istediğime odaklıyım. Çok motivasyonum yüksektir. Azimliyimdir. Abimin desteği çok önemli oldu benim için. Sonrasında zaten hani bir şeyler yapabildiğimi görünce çok kötü ya. Babam ilk sinema filmime gidiyor ve diyor ki şöyle demiş filme girmeden önce. Ya Öykü de çünkü ben çok sessiz bir çocuktum. Hani kimileri şarkı söyler, taklit yapar. Bende hiç öyle şeyler yoktu. Neyse bu da benim gibi kesin kazmadır ama demiş gidip bir izleyelim bakalım falan demiş. Sonra filmde şok olmuş babam beni görünce. Tahmin etmemiş yani iyi oynayabileceğimi. Bana aynen bu şekilde anlatmıştı bunu. Ne kadar sevgi dolu olduğunu görebilirsin yani. Sonrasında destek oldular. Bir iş görüşmesine ben annemle gittim. 5 sene boyunca. Daha sonra bu süreci kabullendiler. Tabii artık. Bir doktorla beraberken ondan hemen sağlığımızla ilgili birkaç tavsiye almak, fayda görmek isteriz. Ya da bir komedyenle birlikteyken onun bizi güldürmesini isteriz. Mesela ben haber spikeriyim, sunucuyum. Benden de hemen ya şiir okumamı ya bir haber sunmamı istiyorlar. Peki bir oyuncudan ne bekliyor insanlar bir aradayken? Şimdi beni tanımayan birisiyle ilk tanıştığımda hep şunu söylüyor. Daha cool olmanı, daha burnu havada olmanı.
oyunculara karşı böyle bir anti bir beklenti var. İşte havalıdır, yüz vermez, işte cool olur, samimiyetsizdir gibi bir anti beklenti var ki aslında bunu yapan arkadaşlarımız da var herhalde ki böyle bir algı oluşmuş. İlk beklenti bu. Bunu görmedikleri zaman karşılarında tabii gereksiz bir samimiyet var bende. Çok açığım yani çok açık olduğum için insanlar bu kadar açık olamaz herhalde diye başka bir beklenti geliyor. Şimdi oyunculuk o kadar geliştirdi ki beni. Oynadığım roller, yaşadığım şehirler. Çok farklı şehirlerde yaşadım. Elektrik olmayan 2 gün yani köyde yaşadım mesela. Ya da işte Starbucks'ı olmayan 3 sene önce Eskişehir'de bir dizide oynuyordum. Ve ilk defa Starbucks olan bir şehirde çalıştım. Gerçekten mi ağlıyorsunuz ya ağlasana bir diye şeyler yaşıyoruz tabii. O ayrı ama oyuncu olduğun zaman insanlar senin karakterin hakkında hiçbir fikirleri olmuyor çoğu zaman. Biraz sürpriz oluyor diyeyim. Elektriği olmayan bir köyde yaşadım dedin. Yani 19 gün Ağrı bir çekim yaptım. Festival filmiydi. Çok güzeldi bu arada. Belli bir saatten sonra elektrik olmuyordu. Zaten gündüz ışık var. Hatta şöyle bir anım var orada. Böyle sahne var. Sahnede saçlarım işte ıslanıyor. Bir köylü kızını oynuyorum. Dilsiz bir kızı oynuyorum. Sonra ben dışarı çıktım işte. O evden çıktım. Köy evinden çıktım. Yürüyorum. Bir şey batmaya başladı suratıma. Saçımmış. -19 derecede saçım dondu orada. Mesela bence çok ilginç bir hikaye. Orada olmak, mesela orayı görmek, metrelerce kar arasında siyah beyaz bir film çektik. Ermenistan'la komşu bir köydü. Bir sürü hikaye dinledim. Peki oyunculuk sana beraberinde parayı da mı getirdi? Gerçi özel bir üniversitede okumuşsun. Geçmişinde de parayla ilişkin nasıldı? Bu oyunculuktan önce de maddi durumu iyi olan bir insan mıydın? Ailenin maddi durumu yoksa oyunculukla birlikte her şey tamamen mi değişti senin için? Şöyle söyleyeyim, ben yani maddi durumu ortalamanın bir tık üstünde bir ailede yetiştim. Yani zengin değildi benim ailem ama orta halin bir tık üstündeydi diyebilirim. Özel bir üniversiteye gittim ama burs yüzünden hani para ödemediler. Ailem zaten kaçak gittiğim için öyle bir şey riskine de giremezdim. Parayı hiçbir zaman amaç edinmedim diyeyim. Çok paylaştım. Gerçekten çok genç yaşlarda çok iyi paralar kazandım ve çok paylaştım. Ve param hiç olmadığı zamanlar da oldu. Ben ailemden para almadım sonrasında. Almadım çünkü artık benim için bir gurur meselesiydi yaptığım iş. Yani yaptığım şeyin arkasında durmak. En zoru ünlü olmak ya da parasız olmak değil. En zoru ünlü olup parasız olmak. Çünkü ünlü olan insanların herkes zengin zannediyor. Öyle değil. Ben kiramı ödeyebilmek için kredi çektiğimi biliyorum. Yani ve bu tecrübeleri de yaşamalıyız bu arada. Yani 45 yaşında ne kadar muhteşem bir hayat yaşamış holding sahibi batabiliyor. Yeniden hayata başlayabiliyor. Benden hiçbir şey götürmedi parasızlık. Ama param olduğu zaman ders aldım mı? Hayır, yine paylaştım. Hiçbir zaman kenara atmadım. Paylaştıkça çoğaldım. Ben buna çok inanıyorum. Yani bir şeyi kaybetmekten korkmazsan, o paylaşırsan çoğalıyor ve hamdolsun Allah'ıma. Yani hiçbir zaman öldüm demedim ben. Dolayısıyla para hiçbir zaman amaç olmadı. Mesela menajerim pazarlık yapar. Yapma derim ya, ben o rolü istiyorum derim. Çünkü ondan başka hiçbir şey tatmin edemez beni. Ben sevdiğim işi yapıyorum. Çok mutluyum. Bir de üstüne para veriyorlar. Bu kadar. Başarılı olan insanların söylediği klişe cümle bu. Gerçekten evet, gerçekten çok mutluyum. Yaptığım işten sadece kendim için demiyorum. Başarılı olan kiminle konuşsam ben bunu en güzel söyleyen Cem Yılmaz'dır. Ben bir şey yaptım, para etti. Evet. Sen bir şey yaparken severek yaparsan ve bu para ederse dünyanın en büyük mutluluklarından biri. Evet. Peki ben biraz da şunu merak ediyorum. En nihayetinde belki de haklı olduğunu düşünen büyük bir kesim de var. Bunlar destek oluyorlar mı bu süreçte sana? Şöyle ki linç yedim çok ama işte DM'de de mesela baktığımda senin arkandayız, sen doğru söylüyorsun, sen haklısın diyen bir o kadar insan var. Yani sadece bu mini etek kesimi değil, başka bir kesim de var. Ya biz çoklu
kültürü olan bir ülkeyiz. Herkesin bakış açısı farklı. Böyle olmalı da bu arada. O taraftan da beni destekleyenler oldu. Yani sağ olsunlar. Ama şöyle bir durum var. Yani ben eğer beni gömenleri ciddiye almıyorsam o zaman beni övenleri de ciddiye almamalıyım. Yani ben bu olayın dışında bırakıyorsam kendimi, ki öyle yaptım. Aynı şekilde oradan da ben özgüven almıyorum. Ne güzel yaptım demiyorum. Sadece herkesin kendine göre bakış açısı. Yani bu linç olayı biraz garip oldu. Instagram'da artık herkes ünlü. O yüzden artık star çıkmıyor farkındaysan. Artık star çıkartmıyoruz. Çünkü herkes star. Herkes onaylanıyor. Herkes beğeniliyor. Ve herkesin yorum yapma ve kendini savunma hakkı oluyor. Dolayısıyla oradaki kimlik de bir saniyelik bir şey, yani bana bir şey yazması. Ve şunu biliyorum, yarın beni unutacak. Yarın bile değil ya, akşam, yani bir saniye sonra unutacak. O zaman ben de taşımıyorum içimde o düşünceyi. O kadar önemli olduğumu zannetmiyorum zaten. Kimse zannetmesin. Peki bu sence bir kötülüğü tetikliyor mu? Örnek veriyorum. Sen bunların hiçbirini bilinçli yapmadın elbette. Mutlu olmadığını da görebiliyorum yaşanan süreçten. Ama bir şekilde kendini duyurmak, bir şekilde gündem olmak veya bir şekilde kitlesini büyütmek isteyen insanlar için sence bu bir yöntem mi? Linç yiyip daha hızlı. Sen şunu söyledin, iyi bir şey yapsan bir hafta haber olmaz. Evet. Kötü bir şey yaptım, 3 saat sonra kendimi haberlerde gördüm. Bu gerçekten bir kötülüğü besleyen bir durum mu? Bu linç kültürünün en azından içerik üreten insanlar üzerinde negatif bir etkisi var mı? Yani içerik üretip de buradan popülarite sağlayan insanlar için çok onaylanacak bir durum bu. Benim kafam öyle çalışmıyor. Yani ben bu mahcubiyetle mutlu olmam. Oradan gelen ün de benim işime yaramaz. Çünkü ben oyuncuyum. Yani ben oyuncu bir kültürde yetiştim. Devlet tiyatrosu abilerimle, ablalarımla büyüdüm ben. Bu çok kötü bir şey yani aslında. Yani benim yetişme tarzıma göre, mesleki anlamda. O yüzden benim için marifet değil oradan gelen popülarite. Ama gerçekten işi bu bir Instagram insanı olursun ya da bir sosyal medya insanı olursun, gerçekten çalışabilecek bir şey. Ama o kadar gamsızlığa erişmek gerekiyor tabii, o da ayrı bir şey. Artık yani bilemiyorum öyle birisi varsa. Peki yine tekrar oyunculuğa dönmek istiyorum. Geçenlerde iyi sayılabilecek bir menajer bana oyunculuk teklif etti ve çok şaşırdım. Hiç kendimi orada hayal etmemiştim çünkü. O an düşündüğüm şey şu değildi, oyuncu olsam daha mı ünlü olurum ya da daha mı çok kazanırım değil. Acaba nerede oynarım, kiminle oynarım? Nedense bu geçti aklımdan ve kendimi bir Cem Yılmaz filminde hayal ettim. Çok severim Cem Yılmaz'ı. Ve hiç komik olmayan halimle orada olmak evet, istedim. Evet olabilir, çünkü hiç komik değilsin. Bence Peki, çok iyi olur. Teşekkür ederim. Senin hayalini kurduğun bir rol arkadaşı var mı? Keşke şunun filminde ben olsam. Ya da sevgilimi şu adam canlandırsa dediğin biri var mı? Kadın oyuncular sayabilirim. Yani Demet Evgar'la oynamak isterim, Nurgül Yeşilçay'la oynamak isterim. Türkan Şoray'la oynamak isterim derdim ama oynadım. Çok mutluyum, evet, çok şanslıyım. Ama öyle bir erkek oyuncu yok açıkçası ya. Oyunculuk tutkunu anlayabiliyorum, gayet de güzel gidiyor kariyerin. Oyunculuk dışında Öykü, hiçbir tutkun oldu mu? Resim yapmak olabilir, piyano çalmak olabilir, bambaşka bir şey olabilir. Veya yarıda bıraktığın, üzerine gitseydin başarabileceğin bir hobin oldu mu? Bu arada bu tutku illa somut bir şey olmak zorunda değil, bir insan da olabilir. Tutkuyla bağlanıp bıraktığın. İşte dünyayı tanımak. Dünyayı tanımak benim için muhteşem bir tutku bu arada. Asla doymadığım bir şey benim. Çok istiyorum kanunu öğrenmeyi. Ya da matematik dersleri almak istiyorum. Çünkü matematikte her zaman çok iyiydim. Ve beni çok mutlu ediyordu. Tekrar matematik öğrenmek istiyorum. Bir de çok garip bir şey var. Geçen gün konservatuar sınavlarını bilirsin. Yani sadece oyunculuktan biz sınanmayız. İşte şana da bakılır, işte dansa da bakılır, doğaçlamaya da bakılır. Her yerden iyi olman lazım girebilmek için. Çünkü işte o dönem Bilkent'e 3 tane kız girdi. Bir sınıfa 3 kız alınıyor. Yani düşünsene ne kadar iyi olmak zorundasın. Onlardan biri bendim, onu söyleyeyim. Erdem Kınay yeni bir albüm çıkartıyor. Ve bana bir teklifte bulundu bir tane şarkı söylemem için. Bu mesela benim hayatıma yeni bir kapı açabilir. Şarkı söyleyeceğim diye değil, müzikle alakalı. Çünkü ben müzik
dinlemek ve işte evde kendi kendine söylemek dışında hiçbir bağ kurmadım müzikle. Enstrüman çalmayı çok merak ettiğim halde fırsatım olmadı. Belki oradan biraz hani müzik insanları nasıl insanlar ya da işte çok başka bir dünya ya, o da böyle derinleşen bir dünya, başka bir kültür. Oradan bana yeni bir tutku getirebilir bu durum diye düşünüyorum. Yani kendi albümümü tabii ki yapmayacağım. Ama belki bunu hobi olarak kendi evimde, kendi arkadaşlarımla yapabilirim. Müzik diyorsun yani, Müzik oyunculuk olabilir. dışında tutkun bu olabilir. Evet. Bu arada kötü bir olay yaşadın ve Evet. şimdi de bomba bir proje var. Yani Evet. geçen yılın televizyonda en çok izlenen programı olan Survivor'a katılıyorsun. Evet. Bu nasıl bir değişim oldu senin hayatında? Oyunculuk kariyerine bir süre ara vereceksin ve Survivor'da mücadele edeceksin. Şöyle ki benim görüştüğüm başka projeler vardı bu arada, dizi. Son dizimde inanılmaz böyle mutlu, yüksek, yani o kadar heyecanlı, yani o kadar heyecanlıydım ki uyumuyordum, biliyor musun Memnun? Yani sabah 4'te bitiyordu set, 12'de tekrar başlıyorduk, bir uyku arası veriyordu. Ben o süreçte hiç uyumuyordum. O kadar konsantreydim. Enerjisi çok yüksek bir roldü zaten. Böyle bir projenin 4 bölüm sonra kalkmış olması biraz üzdü beni. Ve böyle değişik bir şey denemeye karar verdim. Ben zaten oyuncuyum, Öykü Çelik'im. Hani insanlar bana hep şunu söyledi. Ya Survivor'a gidiyorsun ama işte sen ama oyuncusun. Ya evet oyuncuyum ama Survivor'a gitmek istememi değiştiremez ki bu. O kadar çok insan var ki bizim sektörde Survivor'a gitmek isteyen. Sanırım en cesaretlerinden biri ben olacağım. Peki Survivor çok yüksek performans isteyen, sadece fiziksel olarak değil mentalite olarak da çok sağlam kalman gereken bir yer diye biliyorum. Çok yakından takip ettiğim bir program olmamasıyla birlikte sence bu yarışma gerçekten bahsedildiği kadar zorsa kazanabilir misin? Yani ben hiçbir zaman işin sonunu hedef koyan biri olmadım. Ben de şöyle gider. Bir yarış olur, ben o yarışı kazanmaya hedeflenirim. Sonraki yarışı kazanmaya hedeflenirim. Böyle gittiğimde sonlara doğru gideceğime inanıyorum yarışmada. Ama yani birinci olabilirim çok iddialı bir şey. Çünkü inanılmaz ekipte güçlü insanlar var. Yani beni çıtır çıtır yiyebilirler mesela. Yani o kadar iddialı bir yerden konuşmayacağım. Ama küçük hedeflerimde başarılı olacağıma inanıyorum. Umarım güzel sonuçlarla ayrılırsın. O halde şimdiden şunun sözünü alalım. Survivor'dan döndüğünde yine ilk konuk olacağım program Lütfen. Masa olsun. Bronz 10 kilo vermiş. İnşallah daha güçlü ve başarılı. Magazinin kadınları bir obje olarak kullandığını düşünüyor musun Türkiye'de? Yani şöyle ki aslında yaptığın her kötü şey magazinel bir şeydir. İnsanlar artık çok dikkatli, kötü şeyler yapmamaya çalışıyorlar. Malzeme yok, o zaman ne yapacaksın? İlişkisiyle gündeme getirelim diyecek. Yani erkek oyuncuları da aslında ilişkisiyle gündeme getiriyorlar ama erkekler daha cesaretli ve özgüvenli duruyorlar ki herhalde yanlış yapabiliyorlar bazen. Öyle mesela kavga edebiliyorlar. Yanlış dedim, bir ahlaksızlık gibi bir şey değil de kavga ediyor, onunla gündeme geliyor. Yani figür olarak alınıp ortaya konup linç ediliyoruz. Yani ben bu işin matematiğini bildiğim için çok sorun etmiyorum şu an. Bu da geçecek diyorum. Ama yanlış bir insana denk gelir ve kaldıramaz. Yani bizim sektörde çok ilaçlık olan insan biliyorum ben. Bu şiddet yüzünden. Çünkü ifade edemiyorsun kendini, anlaşılamıyorsun. Bu çok büyük bir problem. En sonki linç olayından sonra sadece burada konuştum. Bir daha da bir yerde de konuşmayacağım zaten. Çok özel bir yerdesiniz benim için. Piyano Jewelry sundu.